Yapılandırma kredi notunu düşürür mü? Bugünkü videoda çok merak edilen bir soruya net cevap vereceğiz. Kredi kartı borcunu, ihtiyaç kredisini ya da başka bir banka borcunu yapılandırmak kredi notunu düşürür mü? Bu sorunun cevabı aslında tek kelimeyle evet ya da hayır değildir. Çünkü kredi notunu etkileyen şey sadece yapılandırma işleminin kendisi değil, yapılandırmaya neden ihtiyaç duyduğunuz, yapılandırmadan önce gecikmeye düşüp düşmediğiniz, yasal takibe girip girmediğiniz ve yapılandırmadan sonra ödemeleri düzenli yapıp yapmadığınızdır. Önce temel noktaya bakalım. Bankalar ve finans kuruluşları kişilerin kredi ve kredi kartı ödeme geçmişlerini, mevcut borç durumlarını, limitlerini ve risk bilgilerini takip eder. Türkiye'de Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi bankalar ve diğer kredi kuruluşlarından müşterilere ait risk bilgilerini toplar ve bu bilgileri ilgili kuruluşlarla kişinin kendisiyle veya kişinin onayıyla üçüncü kişilerle paylaşabilir. Ayrıca risk merkezi raporu için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiği de resmi sitede yer alır. Peki kredi notu ne işe yarar? Kredi notu bankaların size kredi verirken baktığı risk göstergelerinden biridir. Akademik literatürde de kredi skorlama sistemleri kredi başvurusunda bulunan kişinin ödeme riskini tahmin etmek ve iyi borçlu, kötü borçlu ayrımını yapmak için kullanılan modeller olarak açıklanır. Yani banka açısından mesele şudur. Bu kişi borcunu zamanında ödeyebilir mi? Şimdi gelelim yapılandırma konusuna. Diyelim ki kredi kartı borcunuz var. Asgari ödemeyi yapmakta zorlanıyorsunuz. Bankayı aradınız ve borcu taksitlendirdiniz. Burada ilk soru şu. Siz yapılandırmaya başvurduğunuzda borcunuz zaten gecikmede miydi? Eğer gecikmeye düşmeden yani ödemelerinizi aksatmadan önce bankayla görüşüp yapılandırma yaptıysanız bu durum kredi notunu gecikmiş borç kadar sert etkilemeyebilir. Çünkü sistem açısından siz borcu tamamen bırakmamış, bankayla yeni bir ödeme planı oluşturmuş olursunuz. Ama eğer yapılandırma öncesinde taksitleri geciktirdiyseniz, kredi kartı borcunun asgarisini uzun süre ödemediyseniz veya borç yasal takibe yaklaştıysa kredi notunu asıl olumsuz etkileyen şey yapılandırma değil, o gecikme geçmişidir. Yani birçok kişi yapılandırma kredi notumu düşürdü der. Ama çoğu zaman notu düşüren asıl olay yapılandırmadan önce oluşan ödeme düzensizliğidir. Burada çok önemli bir ayrım var. Yapılandırma bankaya ben bu borcu ödemek istiyorum ama mevcut planla zorlanıyorum demektir. Bu borcu tamamen bırakmaktan daha sağlıklı bir adımdır. Ancak bankanın gözünde aynı zamanda şu mesajı da verebilir. Bu müşteri mevcut ödeme planını sürdürmekte zorlandı. İşte bu yüzden yapılandırma bazı bankalar tarafından risk sinyali olarak görülebilir. Peki yapılandırma yapınca kredi notu kesin düşer mi? Kesin düşer demek doğru olmaz. Çünkü kredi notu tek bir işlemle belirlenmez. Ödeme alışkanlığı, mevcut borç yükü, kredi kartı limit kullanım oranı, yeni kredi başvuruları, açık kredi sayısı ve geçmiş ödeme düzeni birlikte değerlendirilir. Yapılandırma sonrası taksitlerinizi her ay düzenli öderseniz zaman içinde kredi görünümünüz toparlanabilir. Ama yapılandırılmış borcu da geciktirirseniz bu sefer olumsuz etki daha da artabilir. Şunu basit bir örnekle anlatalım. Birinci kişi kredi kartı borcunu ödemekte zorlanıyor ama gecikmeye düşmeden bankayla görüşüyor. Borcunu 12 aya bölüyor ve her ay düzenli ödüyor. Bu kişinin kredi geçmişinde bir yapılandırma görünse bile düzenli ödeme davranışı zaman içinde olumlu sinyal üretir. İkinci kişi ise borcu 3 ay geciktiriyor. Banka arıyor, ihtar geliyor, sonra yapılandırma yapıyor ama yapılandırma taksitlerini de aksatıyor. Bu durumda sorun yapılandırma değil, peş peşe gelen gecikme ve ödeme düzensizliğidir. Kredi notu açısından en riskli tablo budur. Bir de yasal takip meselesi var. Borç yasal takibe düşerse bu durum kredi sicili açısından çok daha ağır sonuç doğurabilir. Yapılandırma yasal takipten önce yapılırsa bazen zararı sınırlama fırsatı sağlayabilir.
Ama yasal takibe düştükten sonra yapılan yapılandırma geçmişteki olumsuz kaydı hemen ortadan kaldırmaz. Bu yüzden nasıl olsa yapılandırırım düşüncesi çok tehlikelidir. Peki kredi notunu korumak için ne yapmalı? Birincisi, ödeme gecikmeden önce bankayla iletişime geçmek gerekir. Bankalar genelde borcun tamamen batmasını istemez. Siz erken konuşursanız daha makul bir çözüm bulma ihtimaliniz artar. İkincisi, yapılandırma taksitini gerçekten ödeyebileceğiniz seviyede belirlemelisiniz. Sadece aylık taksit düşük görünsün diye çok uzun vadeye yaymak her zaman avantajlı olmayabilir. Çünkü toplam faiz yükü artabilir. Üçüncüsü, yapılandırma yaptıktan sonra aynı kartı ya da başka kredileri agresif şekilde kullanmaya devam etmemek gerekir. Borcu yapılandırıp tekrar yeni borç yapmak kredi görünümünü daha da zayıflatabilir. Dördüncüsü, risk merkezi raporu veya kredi raporunuzu belirli aralıklarla kontrol etmek faydalı olur. Çünkü sizin gördüğünüz borç durumu ile sistemde görünen borç durumu bazen farklı algılanabilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi sitesinde kredi ve kredi kartları ile ilgili negatif nitelikli istatistikli raporların düzenli yayınlandığı da görülüyor. Sonuç olarak şunu net söyleyebiliriz. Yapılandırma tek başına otomatik olarak kredi notunu mahveden bir işlem değildir. Ama yapılandırmaya neden olan gecikmeler, yüksek borçluluk, yasal takip riski ve yapılandırma sonrası düzensiz ödemeler kredi notunu ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir. Yapılandırma doğru zamanda ve disiplinli ödeme planıyla yapılırsa borcun kontrolden çıkmasını engelleyebilir. Ama son çare olarak gecikmeler biriktikten sonra ve ödeme gücü hesaplanmadan yapılırsa kredi notu açısından olumsuz tabloyu büyütebilir. Bu yüzden en doğru yaklaşım şudur. Borcunuzu ödeyemeyeceğinizi anladığınız anda sessiz kalmayın. Bankayla görüşün. Gelir gider hesabınızı yapın. Ödeyebileceğiniz gerçekçi taksiti belirleyin ve yapılandırma sonrası bir gün bile gecikmemeye çalışın. Unutmayın, kredi notunu toparlayan şey tek bir başvuru değil, aylar boyunca gösterilen düzenli ödeme alışkanlığıdır.